Merhabalar Çeyka'ya hoş geldiniz. Bu hafta incili bir çanta sapı yapacağız. Farklı bir şeyler arayanlar için. Bunu da yine böyle bir istiridye şeklinde bir çantada kullanacağım. Onu da çekimlerini yapıyorum. Ama sapını da bir taraftan hazırladım. Onu sizinle paylaşmak istiyorum. Ne kullanıyoruz? Polyester oya ipi kullanıyoruz. Ben gümüş rengi kullandım. Farklı bir ton kullanabilirsiniz. Tamamen size kalmış. 2 tane klipsimiz var. Montajını bunun üzerine yapacağız. Ve burada arpa boncuklarımız ve kum boncuklarımız var. Bakın, bu arpa boncukları çok farklı boyutlarda olabiliyor biliyorsunuz. Bu kaç tane kum boncuğu dizeceğim kısmının cevabı bakın şurada saklı. Şöyle göstereyim. Arpa boncuğun etrafını saracak kadar. Bu sayı sizin boncuğunuza göre, bu arpa inci boncuğunuza göre değişebilir. Ama ölçüsü budur. Arpa boncuğu bu şekilde sarabilecek. Ben burada 12 milim civarında bir arpa boncuk kullandım. Araya da 10 tane kum boncuk kullandım. Dediğim gibi 10 tane kum boncuk kullandım. Kum boncukla başlıyoruz. Arpa boncukla da bitiriyoruz. 10 tane kum boncuk, bir arpa boncuk, 10 kum boncuk ve bir arpa inci olarak 3-4 metre kadar dizdim ben. İstediğiniz sap uzunluğuna göre bu ölçü değişebilir. Ama bu şekilde diziyoruz. Şimdi ilk önce bir tane başlangıç ilmeği atalım. Şuraya bir ipimizi güzelce sabitleyelim. İnce bir ip kullanıyorum. Onun için birkaç kere sabitleyeceğim. İyice ipimizi sabitlediğimizden emin olmamız lazım. Sapı taşıyacak olan kısım bu. Aynı işlemi yine bitişte de yapacağız. Evet, oldukça sağlam gözüküyor. Şöyle de bir toparlayalım. Evet, en son bir zincirle bitirelim ve örmeye devam edelim. İsterseniz farklı şekillerde de yapabilirsiniz. Burada ip bırakıp bağlayabilirsiniz. Kum boncuğumuzu 10 tane kum boncuğumuz ve inci boncuğumuzu aldık. Şu şekilde başlangıç zincirine geçirdik ve bir kulakçık yaptık. Aynı şekilde 10 kum boncuk, bir tane inciyi alıyoruz. İşte alamıyoruz da bazen.
İkinci kulakçığımızı da yaptık. Bir tane daha yapacağız. Evet. Elimizde böyle 3 tane kulakçık oldu. Bu ilk yaptığımız, bu ikinci, bu da üçüncü. Şimdi ilk yaptığımız kulakçığın kum boncuklarla boru boncuklar arasına, pardon, inci boncuk arasına tığımızı alıyoruz. Yine burada bir set boncuk alıyoruz. Önce kulakçığın içinden, elimde 2 tane ip var. Sonra da zincire geçiriyoruz. Bakın. İşte uzayınca daha iyi anlaşılacak. İkinci yaptığımız kulakçığın arasından tığımızı geçiriyoruz. Ve boncuğun bir tanesine oldu. İp çok ince olduğu için biraz örmesi sıkıntılı. 2 ipimiz oldu. Yine ortadaki, bakın bir taraftan hep kulakçık üretiyoruz, bir taraftan da alttaki kulakçıkları birleştiriyoruz. Son yaptığımız, üçüncü yaptığımız kulakçığın yine ortasından, biraz ilerleyince daha net anlaşılıyor aslında. Buraya tığımızı doluyoruz. Buradan geçiriyoruz. Elimizde 2 tane ip var, ilmek var. İkisini, bakın yine 3 tane kulakçık ürettim. Zaten bundan sonra ilk sırası biraz sıkıntılı. Ondan sonra zaten sırayla geliyor oluyor kulakçıklar. Yine arasından geçirdim. Çok da uzun dizdim. İp gelmiyor. Geçirdim. Elimde 2 tane ilmek var. Şimdi sıra bunda. Bunun arasından tığıma geçiriyorum. Karmaşık mı anlattım? Ben de şimdi uzun zamandır bu kadar ince ip örmemiştim. Ben de zorlanıyorum hakikaten hep örerken. 2 tane var. Sonra bunu birleştiriyoruz. Bakın hep 2 tane kulakçık kalıyor ortada. Sırayla bir onu bir onu alarak devam ediyoruz. Sürekli kulakçık üretiyoruz. İşte kaçması çok sıkıntı oluyor. Bakın ilerledikçe şöyle bir görüntü ortaya çıkıyor. Ve öreceğiniz kulakçık hep önünüze geliyor. Şu kulakçık,
Kulakçığın içinden geçirdim tığımı. Aldım. Kulakçıktan geçirdim. Ve ikisini bir aldım. Döndürüyorum. Bu kulakçığı yeni ürettim. Burada 2 tane hazır duran kulakçık var. Zaten döndürdükçe örgüyü hep önünüze gelecek. Bu şekilde örmeye devam edeceğiz. İstediğimiz boyuta ulaşana kadar. Ben uzunca bir sap yapmak istedim. Kulakçığın içinden geçiriyoruz. Evet. İpi alıyoruz, geçiriyoruz. İkisini bir alıyoruz. Bakın hep bir kulakçık üretiyorum. 2 tane de burada açıkta bekliyor oluyor. Zaten örgünün tam önüne geliyor öreceğimiz kulaklık. Kulakçık, kulaklık ne? Yalnız bu ipi kaçırdınız mı çok sıkıntı oluyor. Onu da söyleyeyim. Evet, görüntüsü böyle. Çok hoş bir, oldukça da kullanışlı bir sap olacak. Şey yaptık, uzadıkça da böyle dönüyor. Sanki kum boncuklar dönüyormuş gibi gözüküyor. Daha ilerledikçe tekrar görüşürüz. Bitişinde beraber yaparız. Sapımızı ben böyle ilerlettim. Görüntüsü böyle oldu. Çok güzel bir sap oluyor. Tavsiye ederim. Son artık kalanları yine beraber örelim ve kapatalım. Çok güzel de ipler karışıyor maalesef. Tamam, düzelttik. Zaten az bir boncuğum kaldı. Yaklaşık 4 metre kadar boncuk dizmiştim. Son halini bir ölçeriz şimdi. Kaç santim oldu? Kum boncuklarımı ve inci boncuğumu aldım. Bakın hep şurada önüme gelen, döndüre döndüre örüyorum. Daha önce de söyledim. Buradaki kulakçığın ortasından tığımı geçirip diğer boncuklarla beraber alıyorum. Olamadım. Ya 2 kere de alın ya da bir kere de çekip bir zincir örün. Çünkü bazen geçiveriyor tamamen. Ama 2 kere de örebilirsiniz. Son boncuklarım artık.
Aslında son derece keyifli. Bunu ben zamanında takı kursuna gittiğimde kolye yapmıştık. O zaman öğrenmiştim. Uzun zamandır da yapmamıştım. Ama istiridyeli bir çanta yapınca dedim buna inceli bir sapı olsun. Aklıma bu geldi. Sizinle de paylaşayım istedim. Artık son 2 boncuğumuz. Evet, boncuklarımız bitti artık. Bu yeni ürettiğimiz kulakçık, bu hep önümüze gelen 2 kulakçık. Artık bu kulakçıkların hepsini toparlayacağız. Şimdi bunu ve bunu hepsini topladık. Şimdi buraya birkaç zincir örüp yine klipsimi alttan alarak bağlayacağım. Örgü öğrenler zaten bilir. Metal kısmın üstüne bir sıra sararak sık iğne yaptım. Şimdi bu sık iğnelerin üstüne tekrar sık iğne yapıyorum. Artık toparlıyorum. Bu şekilde tamamladık sapımızı. Bakın şahane bir sap oldu. Bunu tasarımlarınızda kullanabilirsiniz. Bir de ölçelim. 4 metre dediğim gibi boncuk dizmiştim. 57 santim sap oldu. Böyle omuz çantasına takacağım ben bunu. Bu ipleri artık almamışım yanıma, çakmakla yok edelim. Buyurun efendim. Çanta sapımız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı, yorum yazmayı unutmayın. Dilerseniz beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Dediğim gibi uzun bir rahatsızlık sonrası yapıyorum bunları. Çok aktif olamadım. Ama bundan sonra oradayım. Görüşmek üzere. İyi günler dilerim.